Merhaba, ben Doktor Akın Uğraş. Bugün size bel fıtığından bahsedeceğim. Kemiklerin içinde bir disk var. Yani oldukça korunaklı bir yapı. İçini başka türlü göremiyoruz. MR'la görebiliyoruz ancak. Burada size basitçe bahsedeyim. İşte bir kemik yapısı, bir kemik arada disk dediğimiz böyle sanki lastik gibi bir yapı var. Ve bu lastik gibi yapının etrafı da burada dikkat ederseniz çok sıkı bağlarla, yani bunlardan daha fazla sıkı bağlarla korunuyor. Ama burada herhangi bir şekilde yırtık olursa bu içindeki jelimsi yapı gidip arkadaki şu gördüğünüz sinirlere bası yapıyor ve sizde şiddetli ağrı yapıyor. Öncelikle merak etmeyin, yani bu tip durumlarda hastaların %90'ı ilaçla, daha uygun iğne tedavisiyle tedavi edilebiliyorlar. İşin cerrahi boyutu da en fazla 1 santim 2 santim yaradan yapılan işlemler. Yoksa o işte daha büyük cerrahiler, onlar uzun yıllardır bu şikayetleri olan, geçmeyen veya daha değişik problemleri olan hastalara kullandığımız yöntemler. İlaç verdik veya iğne dedik. İğneler de var, bazı iğneler. Bunları ameliyathane ortamında yapıyoruz. Çünkü çok bir kemik yapısı var. Kemiğin arasından geçirmemiz lazım. Böyle muayenehane ortamında mesela kalça, diz oluyor ama bunlarda olmuyor. Bunlarda mecbur ameliyathane ortamında, ama siz uyanık vaziyette oluyorsunuz. Buraya sadece bir iğneyle müdahale ediyoruz. Bu iğneyle başka hiçbir yere girmeden, sinirinize de değmeden sadece bu alttaki dokuya bir miktar ödem çözücü ilaç yapıyoruz ve sizi rahatlatıyor. Tabii bu fıtık ciddi bir fıtık değilse. Daha ciddi fıtıklarda artık bu iğnelerimiz ne yazık ki işe yaramıyor. Bu sefer cerrahiye başvurmak zorunda kalıyoruz, ama öyle korktuğunuz gibi öldüm bittim mahvoldum bir cerrahi değil. 10-20 senedir rutin mikroskop kullanıyoruz. Yani en iyi mikroskopları kullanıyoruz. Bu bize oraları çok büyük ve geniş gösteriyor. Buradan girip sadece taşan fıtık kısmını alıp çıkıyoruz dışarıya. Aktif olarak oradaki sinire bası yapan kısmı çıkartmamız yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sürer. Hasta ameliyattan uyandıktan sonra 2-3 saat sonra yemeği gelir. Yemeğini yer. Sonra kalkar, yürür. Normal tuvaletine gider. Bir gece hastanede misafir ediyoruz. Ertesi gün hastamız rahat rahat hastaneden çıkıyor. Evet, tekrar etme olasılığı var. Yaklaşık %3 gibi diyebileceğim tekrar olasılığı var, ama oldukça bu olasılık düşük ve kendinize dikkat ederseniz kolay kolay tekrar olmuyor. Vakit geçirmeden tedavi olmanız lazım. Çünkü burada öyle 1 ay 2 ay süreniz yok. Yani 1 hafta 2 hafta hemen sinir giderek küser, ayağınız düşer ve o uyuşmalar kalıcı hale gelir ve size hayatınız boyunca çok eziyet çektirir. O yüzden geç kalmaktan korkun, bel fıtığından korkmayın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum.